Bir ruj süreyim ya. Hoş geldiniz. Sesim iyi geliyor mu? Fena değil. Evet, sesim nasıl geliyor? Yorum almıyorum. Tamam, güzel. Ay sesiniz az geliyor falan şimdi. Evet, herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bence de normale dönüştüreyim. Evet. Neyse başlayalım. Şimdi neyse ben geçiyorum. Geri geri gideyim. Ay. Teşekkür ederim. Bugün Yunan mitolojisi okuyacağım. Oylamayı Yunan mitolojisi kazandı çünkü. Hayda niye dediniz? Yunan mitolojisi olduğu için mi hayda dediniz? Beyaz çay içiyorum. Saraylara yakışır vaziyette beyaz çay içiyorum. Bu kavunlu bir beyaz çay ama poşet çay değil. Poşet çaya karşıyım. Poşet çay içme. Evet. Şimdi hikaye nedir falan şey değil. Yunan mitolojisinden okuyacağım. Yunan mitolojisinden hazırladım da şeyleri devam ediyoruz. Yani bir keresinde Zeus okumuştum. Bugün açıkçası Athena'dan bahsetmek istiyorum. Bir tane de mitoloji sözlüğünden de şey yapabilirim. Birkaç şekilde Athena'dan bahsedeceğim. Birkaç farklı kitaptan. Buradan da çıkarayım. Evet. Burası da çünkü tanrıçaları olduğu için evet Athena 163. Yani biraz bilgilenin yani. Kültürlenin derler ya böyle. Evet, tamam. Pallas, Athena ya da Minerva. Minerva Roma'daki adı. Yunanlıların Pallas'ın doğumuna dair anlattıkları hikayeler büyük ölçüde farklılıklar gösterir. En yaygını hali hazırda bahsedilmiş olandır. Buna göre Zeus onu Hephaistos'a yarıp açmasını emrettiği kendi başından çıkarmıştır.
tamamen zırhlı ve elinde dik duran mızrağı ile büyük savaş tanrıçası bir savaş şarkısı çığırarak babasının başından çıkmıştır. Bu sırada hem denizlere hem de karada kopan bu sırada hem denizlerde hem karada kopan muazzam kargaşa bu büyük olayı dünyaya duyurmuştur. Fiziksel özellikleri bakımından Pallas, eskilerin içinde doğanın en yüksek gücünü gördükleri tamamen aydınlık havanın tanrıçası gibi görünür. Bu nedenle doğada ışığın, hayatın ve dünyevi nimetlerin dağıtıcısı olarak Zeus ile yakından ilişkilendirilir. Ahlaki bir bakış açısıyla incelendiğinde bilgelik tanrıçası olarak Baba Zeus'un dünyanın kaderini kontrol ettiği büyük bilgelik ve sağgörünün yansıması canlı örneği gibidir. Dolayısıyla karakterinin diğer özelliklerini kolayca anlayabiliriz. Her şeyden önce devletlerin koruyucusudur. Hepsinin savaşta ve barışta ihtiyaç duydukları refah ondan türemektedir. Bu sebeple savaşın olduğu kadar barışın da tanrıçasıdır. İkinci görevinde düşman üzerine yürüyen orduya eşlik eder. Askerlere savaş gayreti aşılar ve onları zengin ganimetler ve zaferle ödüllendirir. Memleketlerindeki şehirlere ve kasabalara muazzam korumasını bahşeder. Ayrıca Homeros'un eserinde Odysseus, Akileus ve Diomedes gibi özgün kahramanların yardımsever kılavuzu ve koruyucusu olarak yer alır. İnsanlığa atları yetiştirmeyi, gemileri ve savaş arabalarını inşa etmeyi ilk öğreten odur. Savaş borazanı ile flütü de o icat etmiştir. Savaş tanrıçası olarak miğferinin yanı sıra zırh ve mızrak kuşanıp korkutucu kalkanını giyerdi. Sanat eserlerinde kalkanı ejderha pulları ile kaplı, etrafı yılanlarla kuşatılmış bir göğüs zırhı olarak temsil edilir. Ortasında ise kendisine bakan her şeyi taşa döndüren Medusa'nın korkunç başı bulunur. Medusa'nın hikayesini biliyorsunuzdur herhalde. Belki başka bir gün onu anlatırız. Barış tanrıçası olarak Athena, lütuf konusunda da eşit derecede eli açıktır. İnsanlık adına ister fiziksel, ister düşünsel gereken her şeyin ondan çıktığına ve onun hükmüne bağlı olduğuna inanılıyordu. Dolayısıyla her türden yararlı icadın varlığı ona atfedilirdi. İnsanlara tırmık ve sabanı ilk veren oydu. Dokuma kumaşları, boyama sanatını, öreke ve dokuma tezgahını kadınlara özgü diğer marifeti icat eden oydu. Sanattaki bir beceri daha yukarıdaki yazarlar tarafından diğer şeylere de yayılmıştır. Her bilim, sanat ve üretim dalının kadın destekleyicisi olarak temsil edilir. Kendisi ayrıca Athena sağlık tanrıçası Athena olarak da isimlendirilir. Çünkü salgınları engellemek, ülkenin gençlerinin sağlığını ve gelişimini desteklemek için saf ve temiz atmosferi yaydığına inanılıyordu. Bu sebeple böylesi iyiliksever ve insan yaşamı üzerinde önemli etkiye sahip bir tanrıçaya ibadet etmenin Yunanistan'da çok yaygın olmasına şaşmamamız gerekiyor. Gerçekten koruyucu ilahı olduğu Atina şehrinin dışında başka hiçbir yerde bu denli yüksek bir saygı görmemiştir. En önemli mabedi Perikles tarafından Akropolis'e dikilen Partenon'du. Bakire tanrıça tapınağı. Mabedin kalıntıları günümüzde bile dünya çapında ilgi ve merak uyandırmaktadır. Atika topraklarının tümü aslında belirli bir ölçüde tanrıçanın Poseidon ile yaptığı meşhur mücadelenin ardından kazandığı şahsi mülküydü. Zeus, Atika üstündeki hakimiyetini ülkeye en yararlı hediye ihsan edecek olan ilaha devredeceğini duyurdu. Bunun üzerine Poseidon atı yarattı. Ancak Athena zeytin ağacının yetişmesini sağladı ve böylece zaferi kazanmış kabul edildi. Bu şekilde yaratılan kutsal zeytin ağacı Akropolis'teki
Erekteus tapınağında gösteriliyordu. Öyle muhteşem bir yaşam gücüne sahipti ki Persler şehri ele geçirdikten sonra ağacı yaktıkları anda taze bir filiz vermişti. Argos ve Korint de Palas Athena'nın bilindik ibadet yerleri arasındaydı. Ayrıca Sparta, Boeotia, Tesalya, Arkadya ve Rodos da Tanrıçanın en çok saygı gördüğü yerler arasındaydı. Romalı Minerva çok erken bir dönemde Helenleştirilmiş ve Yunan Pallas olarak tanımlanmıştır. Ancak Roma'da tanrıçanın savaşçı karakteri, bilim ve sanatın yanı sıra kadınların tüm el işi eserlerinin barışçıl mucidi ve destekleyicisi kimliğine eklenmiştir. Burada kendisine Jüpiter ve Juno ile birlikte şehrin imparatorluğunun koruyucu ilahı olarak ibadet edilmiştir. Bunun sonucu olarak Kapitol Tepesi'nde kendi Jüpiter tapınağına sahip olmuştur. Evet, burada da birkaç isimler var. Festivallerinden bahsediyor. Bir yorumlara bakayım. Geliyorum, devam edeceğim. Ay, yanlışlıkla. Masal değil ki bu. Mitoloji okuyorum. Evet. Devam ediyorum. Yani ben Athena ile ilgili hikaye kısmını anlatayım. Çünkü bilgi kısmında sıkılıyorsunuz. Yani ders gibi olmasın istiyorsunuz galiba. Evet. Şimdi heykellerden falan bahsedecek. Siz dediğim gibi şeyden söz edeyim. Minerva'nın yani Athena'nın gözde hayvanları da yılan, baykuş ve horoz imiş. İlki bilgelik, ikincisi derin tefekkür ve sonuncusu savaş için ateşli bir arzu sembolü. Yani bilgelik yılan, tefekkür baykuş, savaş için arzu ise horozla ilişkilendiriliyor. Minerva'nın simgeleri arasında göğüs kalkanı, mızrak ve miğfer bulunuyor. Miğfer bazen takının baskın kudretinin simgesi olarak grifon figürleriyle süslenir. Tamam. Evet, ben şimdi o tür roman katıldı oluyor. Gerçi orada da sohbet daha fazla oluyor. Şimdi benim üyelere yaptığım katıl yayınları var ya. Hani orada kendi romanımı da okuyorum. Erotik roman falan gibi böyle bir şey okuyorum ama sohbet oluyor, sonra sohbette kalıyoruz. Ya üyeler soru soruyor falan, bazen başka şeyler oluyor. Yani hani öyle bir sohbet ortamı olunca ama bugün mesela İtaatkar'dan okuyacağım. Bu yayından sonra bir üyelere yayın yapacağım. Böyle. Şimdi ben Athena ile ilgili bir de onun bir mitolojisinden bahsedeyim. Evet, Medusa ile ilgili çünkü bugün yeni ay var ve yeni ayda böyle bir Algol kavuşumu var. Ve Algol de Medusa ile ilişkilendirilir. Böyle, o yüzden ben bugün Medusa ile de ilgili okumak istiyordum. En azından Athena'nın şeyde miğferinde Medusa başı vardır.
Dişinin başkalaştırılmış bir biçimi olarak tanrıça köklerinin yadsınması olarak Athena, ata tanrının kafasından doğmasıyla ilgili öyküde en açıkça dışa vurulur. Ataerkilliğin efsanecileri sanki demek istiyorlar ki bilgelik Athena'da dişi biçimini almış olabilir ama aslında erkeğin kafasından doğar. Dişiliğin erkeklik tarafından bu şekilde emilip özümsenmesi Athena'nın anasının onu doğurabilmesi için önce Zeus tarafından fiilen yutulmasında en çarpıcı ifadesine kavuşur. Ha şöyle de bir bilgi vereyim mesela siz erkekler. Siz erkekler yani siz erkekler diyorum ilginç oluyor. Erkekler aslında zekasını annelerinden alır. Çünkü X ve Y kromozomudur ve zeka X kromozomuyla taşınıyor. Y kromozomu erkekte bulunuyor ve babadan alıyorsunuz. XX kromozomu kadınlardadır. Yani benim XX kromozomum var ve ben zekamı annemden ve babamdan ortak almış olabilirim ya da ikisinin de ihtimali var. Ama erkekte X ve Y var. X'i anne veriyor, Y'yi baba veriyor ve zeka X kromozomuyla taşınıyor. Y kromozomu yani sizin erkek cinsiyetinize sahip olmanızın sebebi Y kromozomu size sadece erkekliğinizi veriyor. Yani erkekler zekasını babalarından almıyorlar. Babalarından tabii ki eğitim var. Ondan dolayı bir etkileşim var. Bir kolektif zeka kısmı da var. Aile ve buradaki etkileşim var. Ama genetik olarak zekanızı babanızdan alamazsınız. Yani mesela şöyle düşünelim. Hani çok akıllı bir profesör var ve böyle hani aptal sarışın imajı olur ya. Hani bunların çocukları böyle çok yakışıklı ve çok zeki bir erkek olabilir mi dersiniz? Ama olamaz. Kadından zekayı alıyor. Yani yakışıklılık da belki o profesörün zekasını yakışıklılığını ya da çirkinse öyle bir şey almayacak. Yani böyle bir ihtimaller durumu var. Bunu da söyleyeyim. Madem zeka demişken, dişilik erkek demişken. Evet. Ay ay. Yeni gök tanrı Zeus, tanrıların dünyasını acımasızca yakıp yıkarak ortaya çıkardığı enkazda kol gezerek eski ırkın aşağılanmasını tamamlamaya çalışıyor. Geriye dişi titan kalmışsa öfkeden kudurmuş gücünü hissetmelerini tamamen ve kesin olarak boyun eğmelerini sağlamaya dikkat ediyordu. Tüm bilgeliğe ve bilgiye hükmeden dişi titan Metis'i de işte bu yağma ve çapul seferberliği sırasında ele geçirdi. Metis bizzat Zeus'un anası dahil kendinden önceki tüm dişi titanların yaptıkları gibi direndi. Defalarca şekil değiştirerek atmaca, balık, yılan oldu ama Zeus onun peşini bırakmadı ve en sonunda onu yere yatırarak güçlü tohumuyla gebe bıraktı. Çok geçmeden Metis'in gebe olduğu anlaşılınca hep tetik duran ve evladınca öldürülme korkusunu hep iliklerinde hisseden Zeus, toprak ananın bir kahinine danıştı. Metis'in bu kez bir kız çocuk doğuracağını ama yine de gebe kalırsa dünyaya bir oğlan çocuğu getireceğini ve tıpkı Zeus'un babasını, onun da kendi babasını öldürmüş olması gibi yazgının belirlediği üzere oğlanın büyüyüp Zeus'u öldüreceğini öğrendi. Korkuları kahin tarafından doğrulanan Zeus, artık daha uysal olan Metis'e yaklaşıp tatlı sözler ederek onu yeniden altına yatmaya razı etti. Metis onunla sevişirken Zeus ağzını kocaman açarak kadını yutuverdi. Aradan zaman geçince Zeus korkunç baş ağrıları çekmeye başladı. Ağrı öyle şiddetliydi ki Zeus kafasını çatlayacağını sandı. Sanki kafasının içinde bir savaşçı vardı da ona mızrak saplıyordu. Ağrıdan inliyordu, gökler titriyordu, tüm tanrılar ve tanrıçalar donup kalmışlardı. Ama söylenene göre Hermes en sonunda Zeus'un yanına geldi ve sonunun ne olduğunu anladı ve sorunun ne olduğunu anladı. Başkalarını da yardıma çağırarak Zeus'un kafasını yarıp açtı ve kanlı yarıktan kurşuni gözlü, ayrık kaşlı Athena
Zırhını ve miğferini tam kuşanmış, kalkanı ve kılıcını kaldırmış olarak çıkıverdi. Zihninden doğduğu, babasına hiç kuşkusuz hizmet eden Athena, bilgeliğin cisimleşmesi olduğu kadar kurnaz savaş stratejisi uzmanı da oldu. Uzun çatışma dönemleri boyunca Yunanlar lehine araya girdi. Kendi kenti olan Atina'da başka, Sparta, Sirakuza, Argos ve İzmir gibi yerlerde geniş kitleler din görevlileri aracılığıyla ona taptılar. Bozulması olanaksız saflığıyla insan evliliklerini özendirip evliliklerin sürmesi için gücünü kullandı. Tüm sanatların ve mesleklerin de koruyucu tanrıçasıydı. Sanatı, tekerleği, boyunduruğu kullanmayı insanlara o öğretti. Dokumayı, örmeyi ve dikişi kadınlara o öğretti. Halk onu çok seviyordu. Belki de tüm Panteon'da en çok sevilen oydu. Çünkü şefkatin, diğer tanrılar ve tanrıçalarla pek az anlaşılan bu kavramın bilgelikte en önemli öğe olduğunu savunuyordu. Yine de onun şefkatli, dolaysız bir meydan okuma karşısında kaskatı bir sertliğe bürünebilirdi. Lidya'da Arakne adlı genç bir kadın örgücü ve dokumacılar arasında büyük ün kazandı. Öylesine üstündü ki Athena'dan bile daha hünerli dokumacı olduğu öne sürülüyordu. Zeus gibi her şeyi gören, her şeyi işiten Athena çok geçmeden Lidya'ya ulaşarak küstahlığından ve kibrinden dolayı bu kızı ölümle tehdit etti. Arakne ağladı ve ölmeden önce kendisinin armağanı olarak bir pelerini kabul etmesini tanrıçadan diledi. Athena kızın kendi yeteneği yüzünden mahkum olduğunu kavrayarak bir an duraksadı ve onu bir dokuma yarışmasına davet etti. Sonuçta Athena en büyük dokumacı olduğunu kolaylıkla kanıtladı. Arakne kaçınılmaz yenilgisini yansıtan üzgün gözlerle uzaklaşıp gitti. Kendini bir ağaca astı. Athena cesede yaklaşarak dokundu ve onu telaşla bürümcük ipe tırmanıp ağaca kaçan tüylü bacaklı, küçük kara bir şeye çevirdi. O andan sonra ebediyen hiçbir rakibi olmadan ama sevinç de duymadan ağını örecekti. Kurşuni gözlü bilgelik ve savaş tanrıçasının dağıttığı soğuk adaletti bu. Bu arakne örümcek. Araknofobiya derler ya zaten. Bunlar böyle Yunan mitolojisinden gelen kavramlardır. Evet, Athena ile ilgili böyle hikaye gibi bir şey de okumuş oldum. Evet. Bugünlük bu kadar. Cumartesi yayınımı bir gününe almış oldum. Bugün yapmış oldum. Ama pazar günü de belki bir paylaşımım olabilir. Canlı olmasa da farklı şekilde de paylaşabilirim. Görüşmek üzere diyorum. Ben yaklaşınca daha çok izlenme artıyor. Bunu fark ettim. Masal değil mi? Galiba masal daha çok seviliyor ve ben Binbir Gece'yi bayağı sürdüreyim. Binbir Geceler çok keyifli bulunmuştu. Çok eğlenilmişti. Hello to Brazil. Yani görüyorsunuz Brezilya'dan izleyicilerim var. İzleyici, dinleyici. Teşekkür ederim. Zeus ne mi demiş? Zeus işte korkuyor. Bana zarar verecek diye. Ha. Tamam, ben yakından okurum. Keyifle. Öyle yani arakne kelimesi örümcek demek. Bunu da şey yapmışsınızdır hikayesini. Şimdi ben bu yayını sona erdiriyorum. Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bunun gibi benzer mitolojiler ve masallar için bir oynatma listem var.
O oynatma listesinde 30'dan fazla masal ve mitoloji bunun gibi yayın bulabilirsiniz. Ona girip de izleyebilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Etkileşim olsun istiyorum. Bunlara da bazen geç de olsa illaki cevap veriyorum. Arakne. Arakne örümcek demek. Psikolojide araknofobya diye bir şey vardır. Araknofobi, araknofobya örümcek korkusu demektir. Arakne güzel ve ağ dokuyan bir kız iken örgü ören Athena bunu bir örümceğe çevirmiştir. Kendisine rakip olduğu için. Yani katılla ilgili değişim olmayacak. Yani daha fazla içerik üretebilirim ama katıllar böyle. Evet, yani Athena serttir. Araknit değil, yok arakne. Arakne. Evet, Zeus'un kafasından çıkıyor işte. Savaş ve bilgelik tanrıçası. Hem bilgelik hem savaş nasıl olur diyorsunuz ama o yıllarda böyleymiş. Yani o zaman savaşları da bir bilgelikle kazanıyormuşsun. Çünkü savaş da o zamanların gerçekliğinin bir parçası. Günümüzde böyle değil tabii. Ama hani savaşı dersen savaş şey de bakabilirsiniz. Yani bir mücadele de savaştır. Yani savaş olarak bunu da alabilirsiniz aslında. Yani kadının bir savaş tanrıçası olması da mesela bir savaş tanrısı da Ares'tir. Mars yani. Roma'daki ismi Mars, Yunan'daki ismi Ares. Yani bu da savaş tanrısıdır. Ama bu böyle haldır uldur bir savaştır yani Ares'inki. Zeka ile yapılan bir savaş değildir, dövüştür. Athena ise zeka ve stratejiyle yapılan bir savaştır Athena'nınki. Benden başka yayın yapan bilmiyorum. Ah, Kurtuluş Savaşı'nı falan anlatsam. Ya bu başka bir tarih bilgisine dayanıyor. Şimdi benim o kadar bir yani bu başka bir birikim demek. Hani mitolojiden anlarım, masal severim anlarım. Bu anladığım konuları anlatmayı daha seviyorum. Ama biraz sanat tarihi yapabilir. Sanat tarihinden okuma yapabilirim, gösterebilirim sayfalar. Sadece şeyden çekiniyorum. Telif hakkı sorunu olur mu? Hani telif sorunu olmazsa gayet de yapılabilir. Ne deniyor? Araknit deniyor böcekleri. Olabilir, farklı şekle çeviriyorlar işte. Yani bu Latin şeylerinde daha farklıdır. Böcek olması ayrı, örümcek olması farklı. Ay, İttihat Terakki falan hiç anlamam o konulardan gerçekten. Evet, teşekkür ederim. Ya katılı ben hediye edemiyorum zaten. YouTube'un bir sistemi var. Yani benim şey olsa, babamın oğlu olsa onu hediye edemiyorsun. Oradaki sisteme girip yatırılıyor. Yurt dışından tabii bunun şeyi daha farklı, daha pahalı. Böyle yani katıl için telefondan da girebilirsiniz. Telefonda sadece iPhone'larda var ve iPhone'larda telefonda biraz daha e, yani Apple'a da komisyon veriyorsunuz. iTunes falan üzerinden daha pahalı oluyor. Web üzerinden, bilgisayar üzerinden giderseniz daha avantajlı olursunuz. Yurt dışında da böyle. Ben bunun için bir şey yapamıyorum. Böyle. Bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Danimarka'ya da sevgiler. Görüşürüz. İyi geceler. Dediğim gibi o okuma listesi, ay okuma listesi diyorum, oynatma listesine bakın. Orada çok güzel masallar da var, mitolojiler de var. Güzel bir birikim oldu. Belki onları da şeylere ayırırım, klasmanlara. Çok güzel yani İskandinav mitolojisi bayağı iyi gidiyor mesela. Böyle. Görüşürüz. İyi geceler. Oytun Erbaş'la program mı?
Yani böyle biraz bilim kurgu falan gibi bir şeyler olur belki ama nasıl olur ki yani? Yoksa var arkadaşım onunla arkadaş farklı tür ama yani ben onu bayağı açar konuştururum. İyi soru sorarım açıkçası. Bir sürü moderatörden sağlam soru sorup insanları iyi konuşturacağıma inanıyorum ama şimdilik böyle ilerliyoruz. Nijerya mı? O ne ya? Hmm. Ay ne güzel, bırakamıyorum burada. Böyle bazen mesajları görüyorum. Tam dur şey yapacağım, gideceğim. Gidemiyorum. Arada Instagram'dan da yayın yapıyorum. Geçenlerde yapmıştım. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Evet, ben üye yayınına hazırlanayım. Bugün tüm üyelere yayın olacak. Söyleyeyim yani baştan. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Ben de yayın yapmaktan çok keyif alıyorum açıkçası. Görüşürüz. İyi geceler.